Herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim ve kanalımın yeni misafirleri. Ne Varsa Doğada Var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlere hem yazın ferahlatıcı içeceklerinden biri olan hem de kahvaltı ve yemek sofralarınıza güzel bir görüntü katan reyhan şerbeti hazırladım. Reyhanın faydaları ve reyhan şerbeti nasıl yapılır? Tüm bu bilgiler videomun içerisinde sizleri bekliyor. Videomu baştan sona izleyin ve bu faydalı bilgileri kaçırmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Besinlerin sağlık açısından pek çok yararı bulunmaktadır. Çoğu hastalığın iyileştirilmesinde faydalı besinlerden yararlanılır. Özellikle de yaz aylarında şerbetler hem ferahlık verir hem de midenin rahatlamasını sağlayabilir. Reyhan şerbetini kışın sıcak, yazın soğuk tüketebilirsiniz. Reyhan şerbetinin faydaları nelerdir? Reyhan bitkisi antibakteriyel özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlar. A vitamini içeriği yüksek olduğu için göz sağlığı için de faydalı bir içecektir. Reyhan şerbeti genellikle öksürük giderici etkiye sahiptir. Reyhan şerbeti düzenli tüketildiği takdirde hazımsızlığı giderir ve bağırsakları da çalıştırır. Reyhan şerbeti ile gargara yapıldığında ağızdaki yaraları tedavi ederek yaraların da iyileşmesini sağlar. Yağ yakıcı bir özelliğe sahip olan reyhan şerbeti zayıflamaya yardımcı olduğu için kilo sorunu olan kişiler gönül rahatlığı ile tüketebilir. Reyhan şerbeti kan şekerinin düşmesi nedeniyle oluşan baş dönmelerini de engelleyebilir. Sinir sistemi için faydalı olan reyhan şerbeti stresi de önleyici özelliğe sahiptir. Reyhan şerbeti kansızlık sorununu önlemesiyle bilinir. Reyhan şerbeti neye iyi gelir? Reyhan şerbeti özellikle yaz aylarında harareti alır. Sıcak havalarda reyhan şerbeti içmek kişiye enerji verir ve dinç tutar. Reyhan şerbeti pek çok hastalığa iyi gelir. İçeriğindeki bileşenler ile reyhan şerbeti öksürüğe, emziren annelere, karaciğere, böbreklere, kansızlığa, bağışıklık sistemine, sindirim sistemine, solunum yolu hastalıklarına, göz sağlığına ve mide sorunlarına iyi gelir. Aynı zamanda anksiyete yani kaygı bozukluğu sorununa da iyi gelmektedir. Reyhan şerbeti ne işe yarar? Günümüzde asitli veya zararlı içecekler yerine şerbetler tüketilebilir. Özellikle reyhan şerbeti bu içeceklere alternatif olarak tüketilebilir. Sağlıklı bir içecek olan reyhan şerbetinin sağlığa faydaları ise saymakla bitmez. Özellikle yağ yakıcı özelliği olan reyhan şerbeti öksürüğü de giderir. Reyhan şerbeti nasıl yapılır? 1,5 litre reyhan şerbeti için 1 demet reyhan alıyoruz. Ve şerbetimizi hazırlamaya başlamadan önce güzelce temizliyoruz. Şimdi diğer malzemelerimize geçelim. Şerbetimin faydalarına fayda katmak için küçük bir parça taze zencefil soyuyorum ve küçük küçük doğruyorum. Şimdi şerbetimizi hazırlamaya geçelim. İlk olarak temizlediğimiz reyhanı bir sürahinin içerisine alıyoruz. İkinci malzememiz limon tozu. Sürahinin içerisine 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz. Doğradığımız zencefili de ekleyelim.
Üçüncü malzememiz karanfil. 4-5 adet karanfil ekliyoruz. Dördüncü malzememiz limon. Küçük bir adet limonu ikiye bölelim ve yarısını doğrayıp sürahiye ekleyelim. Beşinci malzememiz hibiskus. Hibiskus eklemek şerbetinizin rengini koyulaştıracak ve muhteşem bir renk verecektir. Bu isteğe bağlı arkadaşlar. Dilerseniz kullanabilirsiniz, dilerseniz hibiskus eklemeden de şerbeti yapabilirsiniz. Ben genelde ekliyorum. 2 yaprak hibiskusu temizliyor ve şerbetimize ekliyoruz. Son malzememiz 1 adet çubuk tarçın. Çubuk tarçını da sürahiye ekliyoruz ve son aşamaya geçiyoruz. Tüm bu malzemeleri ben kendi isteğime göre ekliyorum. Reyhan şerbetini sadece reyhan ve limon tuzu ile de yapabilirsiniz. Fakat şerbetinizi daha faydalı bir hale getirmek isterseniz bu malzemeleri mutlaka eklemenizi öneririm. Son olarak 1,5 litre sıcak suyu sürahiye ekleyelim ve biraz karıştıralım. Eğer şerbeti hemen tüketmek istiyorsanız içerisine 1 kase buz ekleyip hızlıca soğutabilirsiniz. Hemen tüketmeyecekseniz sürahinizi buzdolabında tutarak soğutabilirsiniz. Ve artık muhteşem reyhan şerbetimiz hazır. Reyhan şerbetini bu şekilde hazırlayarak hafta sonu kahvaltı masanıza renk katabilirsiniz. Dediğim gibi reyhan şerbetini daha kolay şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu tarif benim kendi tarifim ve bu şekilde çok daha sağlıklı ve faydalı oluyor. Reyhan şerbetini mutlaka denemelisiniz. Emin olun pişman olmayacaksınız. Denedikten sonra da yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Genelde çalıştığım için her zaman kahvaltı yapma fırsatı bulamıyorum ama hafta sonu evdeki kahvaltılarımı özenle hazırlamayı çok seviyorum ve bu şekilde yapmış olduğum güzel şerbetlerle de soframı taçlandırmış oluyorum. Herkese afiyet olsun. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.